Evet. Oldu herhalde değil mi? Bence olmuştur. O zaman şey yapalım. Kapatalım. Hemen sinirlendi. Ama hiç sinirli bir ses çıkarmıyor. Evet. Oyun sesi. Böyle eseme kapama şey mi olur lan? Sesi. Şurada mesela Megane RS 265 testi. İç mekana gerek yok çünkü bu araba şey. Sök, gir direkt piste dal. Yani zaten koltuklar yarış koltuğu. Aynen. Arka koltuğu sök. Stepne de yok zaten. Direkt piste gir. Burayı falan da sök. Ay böyle yani. Yani Trophy R herhalde öyleydi zaten. 100 kilo bundan daha hafifti. Evet. Hissiyat o yani. Direkt yarış arabası hissiyatı var arabada. Hakikaten arkadaşlar içini çok özet geçeceğim. Yani ben Zaten bir önceki Megane. Bir önceki Megane. Bir koltuk, muhteşem koltukları var. Bunlara bucket seat diyorlar ya. Hani kova koltuk. Niye kova dediklerini anlıyorsunuz buna binince. Tam bir kova. Arabayı... Haldun Baba inebildin mi bu koltuklardan? İnip bindi evet. Ha, iyi süper o zaman. Arabayı sanki oymuşlar. Sana yönelik. Yani sana göre. Sen oraya oturasın diye oymuşlar arabayı. Koltuklar öyle koltuklar. Ve airbag'li. Evet. Öyle de bir avantajı var. Evet. Ama koltuktan başlamışken ne dezavantajı var? Bu koltuklar arkadaşlar aynı. Aynı evet. İki koltuk da aynı. Bu ne demek? İkisinin de sırtlık ayarı sağda. Yani bende sorun yok. Bak ben şu anda ayarlayabiliyorum. Sen ayarla. Abi bana bir 40'lık anahtar verir misin? Bir 40'lık anahtarla buradan böyle cırt. Buradan tabii el girmiyor arkadaşlar. Bayağı zor. Bir kere ayarlıyorsun. Sürücü otomobili. Tek kişi. Zaten her şeyin bir sürücüsü olur değil mi yani? Onun için yapmışlar. Koltuklarım onun dışında efsane. Kırmızı kemerleri var. Mis gibi. Kemerleri var. Kahverengi kırmızı da güzel oldu. Evet. Koltuklar çok güzel. Yanal destekleri falan süper. Yani içine oturuyorsun ve bir rahat daha bir... da ya. Bel desteği falan da yani İncecik enteresan. koltuklar. Hani arkaları falan... Bir karbonu eksik arkasının. Bir karbonu eksik. Çok sofistike değil, çok basit aslında. Çok sade koltuklar tabii. ama yani görevini 10 numara yerine getiriyor. Harikulade koltuklar var. Sürüş pozisyonu da çok alçak. iyi. Onun dışında Renault Sport neler var? Buradaki karbonumsu işte kaplama var. Bir kaplama var. İşte güzel. altta kırmızı çizgi falan geçiyor. En güzeli şu arkadaşlar karbondan döşeme yapmışlar. Kumaş yapmışlar. Bayağı karbonu böyle esnekli bir hale yatak getirmişler. örtüsü falan yapılır mı acaba böyle? Bilmiyorum ama metrekaresi ne kadar bunu merak ediyorum. Ben alıp ofise yastık yapalım ondan aynen, mesela. Aa, evet. Süper olur. Bizim ofisteki yastıkları biz kapatmayı Annem yapıyor ama şimdi. Ha? Bize ofise yastık yapıyor. Ben bunu istiyorum. Çok güzel ekletiriz. Anneme söyleyeyim karbon kumaş. Ya kesin vardır. Bir yerde canım, vardır kesin yani. Kesin vardır aynen öyle. Yani eliniz gidene kadar zannediyorsunuz ki hakikaten karbon. O kadar gerçek ve aynen. Bildiğin asla döşeme. Bir şey var. Ne bu? Ya böyle saat kayışları olur ya. O malzemeden yapılmış bir şey var. Silikon. Abi telefon tutacağı. Hayatımı kurtardı o benim. Nasıl tutuyor ki bunu? Ya mıknatıslı mı? Mıknatıslı. Kılıfın arkasına telefon da metal zaten. Metal koyuyorsun. Ha. Tak ve düşmüyor. Bak şimdi. Gazlayayım. İmkanı yok, düşmüyor ya. Çok iyi. Normal tutacak vardı bende. Aha. Ya sürekli sallanıyor. Vantuzu düşüyor bilmem ne. Bu vallahi hayatımı kurtardı benim. Çok rahat ettim. Mıknatıslı yani. Aynen gitti oradan aldım. Ha, uygun da yani. Bu tabi şeyde başka modelleri de var. Bakayım çek gelmiyor. Bak, tabii canım. Hadi İstersen yapıştırabiliyorsun da ben bir de kılıfın altına koymalık var. Direkt navigasyon. Arabanda navigasyon mu yok? Çat. Yani normalde hani şuraya ben koyuyorum telefonu. Evet. Oradan tabii dik tutman lazım. Virajda sağa sola kayıyor. Tekrar tabii canım, gerekiyor. Bu çok menüden iyi. çıkıyor falan. Bu çok iyiymiş. Direksiyon güzel. Çok güzel. Çok Direksiyon güzel. Eli oturumu çok güzel. Tipi normal eski Megane'lar şeyinde. Evet. Kornaya basmak zor. Güzel ele oturuyor. Burada işte bir referans çizgin var yarışlarda olduğu gibi. Artı olarak bu arabanın içinde çok da fazla artı şey yok aslında ama yani şöyle makyaj Megane olduğu için bu araba mesela işte
bütün bağlantıları görüyorum burada. AUX var, CD var, Evet. USB var. O ekran güzel. Hem Starlink. dokunmatik hem buradan ayarlayabiliyorsun. Artı navigasyonu var. Artı arabanın anahtarsız girişi ve çalıştırması var. Evet. Burada önemli olan giriş. Bunlar güzel şeyler. Arkası geniş. Arkası çok rahat. Arkası süper canım. Arkaya direkt 2 kişi seyahat edersin. Arkaya Şey olmaz. böyle oturup dışarıda yağmur yağarken uyuyakalmak istiyorum. Öyle bir arkası var. Böyle ufak bir cam var yanınızda falan. Çok cozy diyorlar yani, böyle çok sevimli, çok sıcak bir arkası var. Zaten poposu da büyük bu arabanın. Ha. Ondan dolayı da böyle bir... Dışarıdan bakınca tasarımdan bakın o kadar rahat olacağını tahmin etmiyorsun. Evet. Scirocco'lardaki gibi böyle mezarımsı bir bagajı var. Hani eşik acayip yüksek falan. Gömük böyle. Gömük. Ve bu arabanın hakikaten stepnesi yok. Ama stepne yeri var. Stepne neden yok anlamadım. Tesla'sına özel. Ama çünkü stepne yeri var orada. Stepney yeri var. Almışlar herhalde ya da patladı daha önce. Ha. Sonra koymayı unuttular falan herhalde. Olabilir. Yani olabilir. Eksileri ise detaylar. 2 tane detay. Nedir? Bir, müzik sistemi. Kötü. Bayağı Müzik kötü. sistemi bayağı kötü. Çekim var. Hadi biz de katılalım. Çekim var da. Kimin çekimi? Gelen çekiyorlar. Hay. Selam. Ne diyorduk ha? Müzik sistemi hiç açmayacağım arkadaşlar. O derece. Yani Ya benim Clio'dan kötü müzik sistemi. Ya da Evet. belki gazlamaktan kablosu Ya da- falan mı koptu? Ne oldu? ya baslar çıt 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 yani. Baslar. Han Beyciğim bak USB'ni al öyle gel. Hayır, ben özellikle USB almadım çünkü Kent FM dinlemek istiyorum. 87 nokta. 7. Bilal! Şimdi para az, Bu Bilal değil para bu arada. kazanmış, çok para kazanmış. Onun tartışması zor bir iş. Bana çok gelen size az gelir vesaire vesaire. Fakat ben bir şeyi güzel yaptığını düşünüyorum. O da kazandığım parayı çok güzel biriktirdim. Yani büyük bir kısmını Biriktirmek biriktirdim. önemli. Demek ki çok kazanıyormuş. Ha, Bilal bu işte. Bilal. Çok kazandım. Bilal. Ben Bilal de hep bizi mesela duyacak mı? Bir veya iki geri model cep telefonu kullanmışımdır. Son Ana, bir model dakika, cep bir dakika. Vay be. Yani böyle ses sistemi. Şeyler iyi arkadaşlar. Vokaller iyi ama bas iyi değil. Ortasından itibaren, orta seviyeden itibaren baslar pıp 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 diye Aynen. şey yapmaya başlıyor. Farlar arayacağım. Farları aldığın zaman bu arabayı Xenon yaptırılabilir. Xenon takmanız gerekiyor. Cruise kontrol var. Cruise kontrol zaten bütün Renault'larda, yani bu serilerde, benim Clio'da da burada. Evet. Burada da burada. İşte bu hep aynı bütün Renault'larda. Onun dışında tabii RS'e özel, yani yeni nesil, işte ne jenerasyonu, Y jenerasyonu mu ne diyor, Y nesil mi ne diyorlar ya. Buradaki ekranda bir sürü animasyonlar, grafikler, Neden? ayarlar. Çünkü günün sonunda o da ayakları. Mesela ayakkabı alıyorsun. Dur Günün şuradan sonunda o kapatalım. da ayak. Ha. Kapalı. Ben bayılıyorum ya hakikaten. Ben çünkü OBD soketine takıp yapıyorum bu işi. Arabanın kendisinde var. Kendisine var. İşte tork eğrisi, güç eğrisi, onları istediğin gibi de değiştirebiliyorsun menüden. Direksiyon açısı. Burada eskiden böyle yazı yazardın kalemle, mıknatıslı kalemle. Ona benziyor bak. Radar gibi bir. Radar gibi. Buradan böyle, buradan yazı. Anlamlı harf çıkarana kadar Tur lap süreleri var. time'ı var. Aynı zamanda GPS'li lap time'ı da var. Ben tam onu ilk incelerken diyordum ki abi bu lap time önemli değil. Hani geçerken sen şeye mi basacaksın? GPS'li olması Kendi lazım algılaması diyordum. Varmış zaten. O çok iyi bir şey ama. Tabii USB'ye bağlayıp. Çok iyi bir şey yani. 26 bin kilometre şu anda araba arkadaşlar. 2014 model. Evet. Clio Cup şampiyonluğumuzun şerefine. Hani trafikte mesela kaldınız mı? Ki kalıyorsunuz sık sık. Açıyorsunuz buraya işte benim soğutucu sıcaklığım kaç derece? İşte yüzde kaç İşte bak, gaza basıyorum. %50. Gaz tepkisinin Dur oraya değiştirebiliyorsun. geleceğim şimdi. Bu Sana mı saklıyorsun onu? 0-100'ün ölçüldüğü bir yer var. Bu en güzeli. Durunca sıfırlanıyor. Evet. Bak şimdi Sen bir göstereceğim. 5.9 tutturmuştun bir Ben kere. 5.90 yaptım. Ki 6 saniye. 6 bu. saniye. Eğim Düşün var artık. Aynen. Bu yağmurda kaç yaparız sence? 7. Bana da öyle geliyor. Eğim var ama. Eğim olduğu için belki orijinal değerine 6 çıkar burada canım. çıkar değil mi? Maksimum torkunu verelim. Bir de 100-0 ölçüyor. Çok garip frenleri var bu arabanın. Çok acayip yani. 6.2. Aa. İyi ama eğim de Eğim var. var, eğim var. Bir de 3 saniyede durduk. Tabii durunca sıfırlanıyor. Ha. Bu arabanın normal modu var. İşte ESP normal, her şey devrede. Spor modu var. Spor modu var. ESP bir de biraz daha race salıyor. modu. Bir de Her şeyi ESP kapatıyorsun. kapalı, aynen. Konfor. Ya bu son dönemde kullandığımız hatch'lerin çoğu konforlu. Evet.
Leon konforluydu. Evet, Type R konforluydu. Type R bayağı şaşırtmıştı. Golf R çok konforluydu. Golf R çok iyiydi. Focus RS biraz ondan şeydi. Daha gergindi ama o da gergindi. Şeydi. Hep spor araba gibi ya. Şimdi şöyle, spor arabadan da öte yarış arabası gibi. Bu bir de kap şasi arkadaşlar. Yani Evet. kilitli diferansiyel var. İşte Brembo, kırmızı zaten Brembo'lar. geleceğiz oralara. Aynen, oralara geleceğiz. Kap şasi olduğu için ortalama %35 falan, bu arabanın yayları daha sert. İşte gövde burulma çubukları daha kalın vesaire. Araba bütün olarak daha gergin. Ve kap şasi ne demek? Direkt alt piste çık demek. Dolayısıyla pist arabası, yarış arabası gibi baktığın zaman otomobili aslında gayet kabul edilebilir. Tabii ki İstanbul şartlarında, özellikle böyle Ataşehir'deki Arnavut kaldırımlarından falan giderken Yani bayağı o kadar da değil. yoruyor yani oralarda. Ama onun dışında normal çukurlarda insan gibi geçersen gayet yaşanabilir bir araba bence. Bence de. Yani tekrar söylüyorum, şeyi de göz önünde bulundurduğun zaman, hani Kap şasi, Megane RS vesaire, bunları göz önünde bulundurduğun zaman, ki bu araba hiç yatmıyor yana. Hiç yatmıyor yana. Böyle mıh gibi derler Abi, ya. gövde salınımı sıfır arabada ya. Bunu da göz önünde bulundurursan, bir de koltuklarda çok dar. ince koltuklar. Her şeyi kıçında hissediyorsun. Aynen öyle. Bu arada lastikler de çok iyi tabii. Ha, spor kontakt altılar var. Almanya'da test editörlerine, araba test editörlerine ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar? Popometre. Nasıl yani? Popometre diyor. Onun Almancasını söylüyorlar. Çünkü her şeyi biz popomuzdan aldığımız hislerle evet. anlatıyoruz ya. Kaç tane sinir var acaba? Popoda. Tabii ona göre bence vardır. Kesin bilimsel bir şey vardır. Bilmiyorum. Popodaki sinirlerle işte beyne giden bilmem ne falan. Kesin vardır. Bak ben size araştıracağım, ben merak ettim. Böyle araba bayağı gergin. Bayağı gergin. Fakat tekrar söylüyorum, bu kadar az işte sağa sola yatan, bu kadar piste uygun, bu kadar spor bir araba için bence gayet kabul edilebilir. Megane RS'iniz varsa, zaten 2-3 tane var Türkiye'de. Lütfen Aynen. Pistte görelim şu arabaları. Type R'ları göremiyoruz pistte. Şeyi merak ederler şimdi, izolasyonu merak ederler. Bu arabada, özellikle test arabasında mahsus bir diferansiyel uğultusu olduğu için ondan Bir söktak yapılmış. Evet. Bir diferansiyel ayarı, bir şimleri mimleri artık kalın mı taktı, ince mi taktı? Bir uğuldama var. 90'dan %10 itibaren genelde onu duyuyorsunuz. O yüzden çok, hani rüzgar sesi beklediğimden biraz daha az ama sessiz bir araba değil tabii ki. Yani Lastik sesi de var biraz. Lastik sesi de biraz var ama özellikle bu otomobilde, bu spesifik arabada diferansiyel sesi 90'dan %10 itibaren uğultusu geliyor ama düzgün çalışıyor. Testi etkileyecek, merak etmeyin. Çok güzel. Çok güzel çekiyor. Motor aslında herkesin çokça tanıdığı Megane RS, eski RS, Clio RS'te kullanılan F4R mıydı? F4R'ın turbolu Turbolusu. versiyonu. 2 litre, 265 beygir, 360 torku var. Yani bilinen motor 265 beygir, işte 6800 falan çeviriyor. Ya bu arabanın aslında zayıf noktalarından bir tanesi. Gerisi ne kadar iyi olduğunu, ne kadar çok iyi olduğunu düşününce. Yani sesi mesela, atıyorum Type R'ın sesi daha güzeldi, Focus RS'in sesi daha güzeldi ki o da 4 silindirli motorlarda onlar. Evet. Yürüyor, çok güzel yürüyor. Çok güzel ve yürüyor. atmosferik gibi çeviriyor. Yani şöyle, bu ilk çıktı, Nürburgring rekorunu kırdı. Ondan sonra Type R kırdı. Type R işte Club Sport kırdı, Golf GTI. Sonra ama hepsi bundan güçlü. Hepsi bundan güçlü. Yani bu araba hafif de 310 beygir falan olsa bence geçer onları. Geçer. Çünkü o kadar organik ve şey ki geleceğiz zaten oraya. Ona. Ya motor bir Stage 1 istiyor bence. Hem ses açısından. Ben Stage 1'siz binmiyorum abi. Ben bu otomobilin gaz tepkisi. Gaz tepkisi ya, şey gibi bak. Allah'ım. Bak şimdi 4. Abi bir vitesteyim. dursana, bir dur Allah aşkına. Dur, şeyde ver. Rölantide şey yap. Gaz Ses. ver. Ya gaz Bak. tepkisi. Bir de turbo. Turboda hani bir önce bir gelir, bir tepkisizlik olur. Evet. Atmosferik gibi ya. Downshift'ler de öyle. Bak şimdi. Evet. Downshift'te mesela Turbo turbo yapmana gerek kalmıyor. Zank diye. aynen öyle. Bak şimdi. Mesela 3 gördün mü? Güm diye. Normalde bir böyle bir Volan da hafif herhalde. titrer, işte şey olur. Aynen. Mesela 3'teyim. Hiç anında tepki veriyor. Tak diye ya. O ben downshift'lere bayıldım zaten yani. Yani herhalde volanın Bak, hafifliğinden tık. kaynaklanıyor. Yani o kadar hızlı tepki veriyor. tepki veriyor ki, o kadar hafif ki. Yani Aynen. gaz tepkisine hayran kaldım. Bir turbo motor için muhteşem ya. Zaten Baksana abi, bunda çok iyi otomatik ya. DSG falan yok. Ona rağmen turbo boşluğu hemen hiç hissetmiyorsun. Aynen. Bastım mı bak. Bastım geliyor. Çoğunlukla atmosferik gibi kullanıyorsun ya. Evet, atmosfer çıktıkça çıkıyorsun üstüne. Bak ya, bunu hakikaten Sanki 2 yapıyor litre gibi. bir atmosferikte Evet. böyle güzel Ve yarış downshift arabasında. yapabiliriz. Aynen. Bak
Tırmalıyor. Bu yola rağmen tırmalıyor. Evet. Ki bu yolda bir üst viteste kullanmak gerekir aslında Yani bu kadar aynen, kaygan aynen, zeminde. aynen. Hani ben göstermek için Aynen, 2'de falan çalıştırıyorum. basıyorum. Tüketim. 10.5. 10.5 şehir içi Çok sakin kullanırsan hiç 10.5. basmadan Aynen. reisti meisti gerçekten işine gitmek için 10.5. Evet. Gazlarsan sınırı yok. Sınırı Kaç yok. 28 mi gördün? 28 ki öncesinde sıfırlamamıştın. Yani 30'un üzerine çıkabiliyor bu araba gazladığınız zaman. Çok da aşağı inemiyor. 9'dan pek aşağı inmedik galiba değil mi? Yok. Vallahi benim Clio da 10.5 yakıyor. Ben Megane'e salarım. Şanzıman da bence motor gibi ortalamanın biraz altında kalan bir şey. Hiçbir zaman bana sorun çıkarmadı bu şanzıman, tamam mı? Yani Sorun çıkarmadı. lök geçiyor. Net yolları. Type R'daki gibi değil. Type R'deki böyle daha kısa yolluydu. Bak bunun biraz daha uzun. Mega'nın biraz daha sportifi gibi. Şanzıman geçişleri güzel. Geçişleri Belki güzel. RS'e özel bir vites topuzu yapılabilirdi. Evet. Esas olay nedir? Gazlarken bu şanzıman atıyorum yanlış vites atıyor musun? Yok. Veya geçmemezlik yapıyor mu? Hiçbirini Hayır. yapmıyor. Tık tık geçiyor. Çalışması gerektiği gibi, istediğin gibi çalışıyor. Evet. Performansa mı geldik? Yol tutuşa mı geldik? Tutuşa geldik. Önde kilitli diferansiyeli var arkadaşlar. GKN. GKN. Drive. Evet. Driveline, Drivetrain mi ne diye birinin. Genelde %25'tir. Kilit derecesi de yüksek bu arabanın. Mesela senin M5'te %25. Evet. S2000'de %25. Çoğu arabada %25'tir kilit oranı. Bunda %35. Ne yapıyor? Hayvan gibi kafasını sokuyor yani arabanın. Arkadaşlar bu araba hayatımda kullandığım bir Clio RS vardır. Benim eski arabam. Bir de bu zaten aynı samimiyet var ikisinde de. Benzer hisler var. Bu sadece Clio RS'in daha tabii kilitle beraber daha hızlı ve daha profesyoneli. Evet. Ama bu kadar saf, bu kadar mekanik, bu kadar organik, bu kadar samimi araba çok az var. Çok az. Yani Kalmadı artık. yok. Yani kullandığım bütün bu sıfatları en tepe noktası hatch bu otomobil. Yani bundan daha iyi hatchler kullandık nesne olarak. Leon Cupra belki fiyatına göre bundan daha iyiydi, Evet. daha iyi gidiyordu, daha Donanımları daha yüksek. donanım vesaire. Ama bu söylediğim o mekanik his, o organiklik, o arabayla bütün olma hissi bu arabada Senin Clio'dan beri kullanmamıştık. kullanmamıştım. Elin ayağın buradan gidiyor, tamam mı? Buradan sonrası araba. Araba. Hani hiçbir arada şey yok. Düşünüyorsun, yapıyor. Düşünüyorsun, yapıyor. Telepatik araba ya. Araya da bölen bir elektronik ya da arada olan bir katman yok. Bir katman direkt hiç net milisaniyelik bir gecikme yok ya. Düşünüyorsun ve oluyor. oluyor. İnanılmaz bir araba ya. Yani Mesela böyle basmak istiyorsun hop. Ve kuruda falan yani baktığın yere bas dönüyor araba. Ki şu an bayağı ıslak, kötü koşullarda Evet. kullanıyoruz. Dengeli gazla dengeli gazlı zaten çok tempolu bir şekilde gidebiliyorsun. Hani otomobil 2014 model. Bu kadar yeni nesil bir arabanın bu kadar old school, hani bu kadar eski usul, Evet. bu kadar saf hissettirmesi, ilginç. bu kadar bütün olabilmen çok acayip bir şey. Yani artık böyle araba nasıl, bir GT86'da demiştim. Ben Evet. 3 gündür bu arabayı etrafındaki insanlara anlatıyorum. En son Halil Baba'yı anlatıyordum nasıl Aynen. bana ne hissettirdiğini. Anneme anlatıyorum ya arabayı. Aşık oldum diye geldim. Bakıyorum fiyatına fellik bakıyorum nasıl alabilirim Yok. diye. Yani bu kadar 130 bine var. iş gazlamaya ve gazladığın zaman hissettirdiklerini ve arabayla bütün olma hissine geldiği zaman elektrik power steering diye geçen bir direksiyon. Direkt bir direksiyon değil. Evet. Buna rağmen nasıl böyle bir direksiyon yapmışlar ben anlamıyorum. Yani inanılmaz tatmin ediyor ya. Kuduruyorsun ya. Yani gazladığın zaman bu arabayla ağzından böyle diye ejderha Köpükler. fışkırıyor. Ejderha. Yani bağırıyorsun, anırıyorsun, çağırıyorsun. Hani çünkü özellikle arka arkaya kombine virajlarda yolda tutuyorsa, hani tutan bir asfaltta kullanıyorsan, Tutan asfaltta. araba var ya ışınlanıyor. Bundan oraya ışınlanıyor. Bir fren var arabada. Fren. Brembo 4 pistonlu galiba. 4 pistonlu, 340 milim önler, 290 arkalar. Böyle iki ayağınla güm diye duruyorsun. Güm diye duruyorsun ve hani ABS devreye giriyor ya. ABS devreye girmedi kuruda ya. Hani bayağı böyle fren zorlanıyor. Pedal zaten. Şey böyle direkt yarış arabası gibi geç fren yap. Bir kere böyle Evet, aban frene Evet. zart diye Zart sok. diye kır, gaza otur ondan sonra içeri soksun kafasını. Aynen. Ondan sonra öbür apex'e uçsun. baktın şey mi? Biraz hızlı mısın? Lift off yap, hafif arkası gelsin. Aynen. Otur bir daha. Otur bir daha. Bir de işte bak onu çok güzel geldin. İlk defa ben bir arabada önden çeker arabada çünkü arkası geldiği zaman ne yapman lazım? Gazdan çekmeyeceksin. Gaza Evet, oturman lazım. evet. Ki önü soksun tekrar Soksun. içeriye. O normalde çok anti içgüdüsel bir şeydir. Bu arabada ben ilk defa onu çok rahat bir şekilde hissederek ve düşünerek yaptım. Çünkü arabanın arkası böyle şey diye gelmiyor, kopmuyor. Kopmuyor. Geliyor. Düşünüyorsun ki arkası geliyor, benim ne yapmam lazım? Bu araba önden çekiyor. Gaza tekrar kır, gaza bas.
içeri soksun tekrar kafasını, hizaya otursun. Aynen. Yani ve bunu yapabiliyorsun Bunu bu yüksek arabada. hızlı virajlarda da yapabiliyor Yüksek bu hızlı arada. virajlarda yapabiliyorsun. Ya abi bu arabanın Allah aşkına Nürburgring rekor videosunu izleyin. Yanlayarak rekor kıran bir önden çeker başka araba ben görmedim. Bak Aa, çekiyor. bak, işte bak kaymadı. Çıkarmadı. Zaten hissediyorsun çektiğini. Bir de alt devirden bastın. Nasıl tutuyor ya? Nasıl tutuyor? Üçüncü vitesteyim zaten. Üçüncü viteste. Ve o bir hırt diye çekip oturtturuyor arabayı. Evet. Önce bir slip'i algılıyor. Aynen. Yani trafikte mesela sık sık stop ediyor bu araba. Evet. Çünkü debriyaj tek bir noktada kavruyor. Aynen. Şey çok hafif. Hani zın hın diye gaz tepkisi çok keskin. Çok keskin. O yüzden şeylerde falan mesela hep böyle hın hın hani gaz ümümüş gibi yarış arabaları olur ya Aynen, böyle bak. kalkarken hın 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 ufak ufak diye. gaz vere vere hep devir Aynen. yukarıda tuta tuta kalkarsın ya bu da öyle kalkıyor. Fren pedalını mesela dozajlaman trafikte çok kolay olmuyor ama bütün bunlar, bütün bu pürüzler gazladığın zaman hepsi bütün taşlar Beraber yerine oturuyor. Bak 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 bak. Bir yandan böyle ufak tefek aşağıdan taşların şeylerini duyuyorsun. Aynen. Rally arabası gibi. Yani bu arabayı şeyde kullanmak, trafikte kullanmak etaptan etaba geçmek gibi. Aynen. Hani bir etaptan diğer etapa trafik içinden geçiyorlar ya bazen giriyorlar ya. Araba hep mutlu ediyor. Hep mutlu ediyor. Yaklaşırken mutlu ediyor. O böyle dilini çıkaran bir palyaço suratı var ya. Diye. Aynen. Yaklaşırken mutlu ediyor, tipiyle mutlu ediyor, tasarımıyla, o sarı rengiyle mutlu ediyor, bindikten sonra mutlu ediyor. Yani o pürüzler veya işte kusurlar unutuyorsun hepsini olmuyor. ya. Xenon mu istiyorsun? Tak abi işte Tak. 6000, 5000 kaç bin Aynen. istiyorsan tak. Veya müzik sistemi mi istiyorsun? Tak abi şuraya işte woofer'ları bilmem neleri yapıştır Yap. her yere. Bunlar kolay abi. Ama bu hisleri veremezsin sonra. Veremezsin. Bir taramalı tüfek Çok edasında güzel ya, bir çok kesicisi güzel var. ya. Hemen hop lift off'u yapıp tık. Bu kadar sürücü otomobili diyorlar yani çünkü araba çıktığında 2011'de 2012'de İngilizler işte 911 GT3'lerle falan arka arkaya bunları çekiyorlardı Hakikaten, ki fiyatına göre diyorlardı ki Megane RS bence diyorlardı. hakikaten öyle ama. Ki benzerini Clio RS için de demişlerdi. Hani hatta Evo dergisinde işte 50 yılın en iyi sürücü otomobilinde 7. sıradaydı. Evet. Clio RS'in Eski Clio. Ragnati mi? Trophy mi? Trophy galiba. Kilitli kapı olan. galiba. Evet. Yani bu arabalarda hakikaten böyle bir şey var. Yani hani diğer arabalardaki belki çok hoşuna giden ama aslında doğal olmayan şeyleri bu arabaya bindiği zaman anlıyorsun. Atıyorum Focus RS'te tık dersin, tık yaparsın. Arkası hop gelir. Normal Focus'ta da bu böyledir. Evet. Aslında onun anormal olduğunu ve yapay olduğunu aslında burada görüyorsun. Çünkü o normal bir şey değil. Doğalı burada. Dün Volkan'la onu konuştuk. Yani veya atıyorum 4 çeker. 4 çekerde atıyorum işte arkaya güç gitti dersin. Arkası geldi dersin. Abi o normal bir şey değil ki. Değil. Yani çünkü o bazen olan bir şey. Bazen güç öne gidiyor, bazen arkaya gidiyor, bazen %30 gidiyor, bazen %50 gidiyor. Ama bunda her şey doğal. Her şey doğal. Her şey olması gerekiyor. Şey gibi ya, işte mekanik 90'lı yılların otomobilleri gibi. Aynen öyle. Ve bu araba 2014. Hani Ve cruise kontrolü 2014 var işte. yani aynen yeni. Anahtarsız girişi. Arling'i bilmem ne. Oyuncakları var. Bir de patlamayın ne olur. Aynen. İleride ben alacağım çünkü. Birinizden alacağım ben bu arabayı. Aynen. Yani sonuçta tekrar şunu başta söyledim, tekrarlıyorum. Bu otomobil nesne olarak motor mu? Daha iyi bir sürü motor kullandık. Şanzıman mı? Daha iyi bir sürü şanzıman Evet. kullandık. İç mekan mı? Daha iyi bir sürü iç Bir sürü mekanı iç olan mekan. en kötüsü herhalde bu. Evet. Ama mesele sürüş dinamiklerine geldiği zaman diğer her şey ben Sıyrılıyor ve Sıyrılıyor. Megane RS geliyor. onun üzerinden ona çıktığın zaman yolda tutuyorsa ve bol virajlıysa abi bu Böyle ya. Bunun içine şey- inmek istemezsin yani. Terapi ya, terapi. Terapi. Aynen. Hani böyle "Hıh!" diye çıkartıyorsun ejderhayı. Aynen Sonra öyle. gece rüyana giriyor. Ertesi gün tekrar oturup Sabah aynı yola tekrar gidiyorsun. her gece kurguluyorsun. Aynen İşte öyle. Erciyes'e çıkarken bunu düşünsene. Kar Yüksek lastiğiyle hızlı. falan. Allah. Muhteşem yani. İşte en son 160 bin lira, 165 bin lira falandı bu araba ama tabii artık üretilmiyor. İşte ikinci elde bir tane 130'a var. var. Şu anda hepiniz o arabaya bakıyorsunuz muhtemelen. Üretilmiyor artık yani. Fiyatını hak ediyor muhabbetine hiç bilmiyorum. 2 litre sonuçta. Yani ben param olsa, arabada üretiliyor olsa direkt alacağım bir otomobil bu. Mantık devreye girdiği zaman tekrar söylüyorum. Bir Leon Cupra bundan çok daha mantıklı bir araba. Bir Type R bundan işte içi de daha güzeldi, daha konforluydu, konforluydu. daha performanslıydı, düzde daha iyi gidiyordu.
Ama hiçbiri bana Bu böyle kadar hissettirmedi mekanik ya. değildi. Bu kadar hiç. Ki Type R da hani bayağı mekanik diye bahsettik. Bu ondan da mekanik. O mesela bunun yanında Japon bir samuray robot falan gibi. Evet. Böyle kılıç. Yeni nesil. Hani Kılıcı seyrek. yeni nesil yöntemlerle bilenmiş Evet. falan böyle. Hani- Bu da Hattori Hanzo yapmış burada. çok ciddi bir seri katil gibi o, tamam mı? Aynen. Bu öyle değil, bu sırıtıyor. Sana söyleyeyim, tekrar edeyim. Mortal Kombat'taki Johnny Cage gibi. Johnny Cage. Ha, dövüyor ama bir yandan da bir şey var, sense of humor'u var. Hani Special 1 var ya böyle 60 arasında. Bunda da öyle komik şeyleri var yani. Hani bir espri anlayışı var. Çok ciddi değil bu araba. Çok profesyonel ve çok becerikli, çok yetenekli ama kıvamında. Kıvamında. Bu testi paylaşmayı unutmuyoruz, beğenmeyi unutmuyoruz, yorum yapmayı unutmuyoruz. Bundan sonraki testlerde Görüşmek üzere. görüşmek üzere.